Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Raymond Edmonds. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Raymond Edmonds 2019 yılının Olimpiyada erkek fizik olimpiyası yani birincisi. Generation Iron'ın yapmış olduğu Raymond Edmonds'la alakalı bir röportaja denk geldim. Ve bu röportajda vücut geliştirmeye nasıl başladığını anlatıyordu. Şöyle bir başlangıçta bir başlık vermek gerekirse vücut geliştirmeye yani ağırlık antrenmanlarına hapishanede başlamış. Esas konuya girmeden evvel Raymond Edmonds'ın vücut geliştirmedeki başarılarını şöyle bir saymak istiyorum. İlk yarışmasına 2014 yılında giriyor ve 2015 yılında pro kart alıyor. 2017 yılından beri Olimpiyada erkekler fizik kategorisinde ilk 5'in içerisinde. 2019 yılında erkekler fizikte Olimpiyada birinci oluyor. Yani erkekler fizik olimpiya oluyor. 2020 yılında da yani bu geçtiğimiz yılda da erkekler fizikte olimpiyada ikinci oluyor. Şu anda 33 yaşında kendisi ve esas olarak vücut geliştirme hikayesine geçelim. Raymond okul zamanında çok zayıf bir çocukmuş. 70 kilo civarındaymış. Yaptığı bazı yanlışlar varmış. Bu yanlışlardan bir tanesi de uyuşturucu satmakmış. Bu uyuşturucu satışından dolayı yakalanıyor. 5 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyor. Ne kadar yatacağını kendisi de bilmiyor. Cezaevine giriyor ve cezaevindeki serserilikleri devam ediyor. Tabii ki rahat durmayınca epey bir hırpalanmış ve 1.80 boyundaki 70 kiloluk sıska bir adamı da çok rahat hırpalayabilirsiniz. Yani özel bir dövüş tekniği bilmiyorsa. Bizim Raymond özel dövüş tekniği olarak sokak dövüş tekniği biliyormuş ama yetmiyormuş tabii yani. Epey dayak yemiş. Ve sonrasında artık önünde çok büyük bir zaman da varmış. Bunu şuna benzetiyorlar. Tıpkı Kuveyt'teki spor salonlarına benzetiyorlar. Bu antrenman sistemlerine benzetiyorlar. Çünkü diyorlar ki Kuveyt'te o kadar yapacak bir şey yok ki. İnsanlar vücut geliştirmeyle uğraşıyorsa sadece vücut geliştirmeyle uğraşır. Başka hiçbir yere odaklanamaz. Çünkü başka yapacak hiçbir şey yok. Raymond da aynı şeyi söylüyor. Hapishanede diyor o kadar yapacak bir şey yok ki diyor. Yani kendimi diyor ağırlık antrenmanlarına verdim. Ve diyor ağırlık antrenmanı yaptıkça vücudumun değiştiğini ve güzelleştiğini fark ettim. Hapishane yemeklerinden kendime uygun olanları seçmeye çalıştım. Araştırdım diyor neyin nasıl olduğunu. Ve yavaş yavaş öğrenmeye başladım diyor. Bu arada kendisi 7 yıl yatacağını zannederken 3. yılda serbest bırakılıyor. 3. yılda serbest bırakılınca vücut geliştirmedik yani ağırlık antrenmanındaki disiplinini hayatına da uyguluyor ve hayatını düzene sokuyor. Kendine bir iş buluyor. Ve bu arada antrenmanlarına devam ediyor. Çünkü bu disipline aşık oluyor. Ağırlık antrenmanlarına aşık oluyor. Antrenman yaparken bir tane antrenör kendisini keşfediyor ve diyor ki yani senin diyor mutlaka yarışmalara girmen lazım. Gerçekten çok iyisin. İlk yarışmaya girdiğinde diğer yarışmacılardan çok eksik olduğunu fark ediyor. Evet, her zaman söylüyoruz. Bir insan tek başına durduğu zaman gerçekten mükemmel durabiliyor. Ancak sikletinin yarışmacılarıyla yan yana durduğu zaman ne kadar eksik olduğu ortaya çıkıyor. İnsan her zaman kendini gerçekten Hulk gibi görüyor ama hobi olarak vücut geliştirme yaparken veya ağırlık antrenmanı yaparken olan fizik ayrı, yarışmacı fiziği ayrı bir şey. Yarışmacılık apayrı bir şey. Evet, bunu hep söylüyoruz. Raymond da aynı şeyi söylüyor ve diyor ki bir sürü eksiğim vardı diyor. Bir anda diyor kafamda bir ampul yandı ve bu ampul üzerine diyor tekrardan antrenmanlara başladım. Eksiklerimi tamamladım diyor ve sonrasında 2014'te diyor yarışmaya, NPC yarışına girdim. 2015 yılında pro kartımı aldım. IFBB Pro oldum diyor. Ve sonrasında 2017'den 2020 yılına kadar Olimpiyada hep ilk 5'in içinde kaldı erkek fizik kategorisinde. 2019 yılında erkek fizikte olimpiya oluyor ve 2020 yılında yani geçtiğimiz yılda ikinci oluyor. Fakat Olimpiyada erkek fizik kategorisinin ilk 5'in içinde olmak gerçekten müthiş bir şey. Çünkü en kalabalık siklet diyebilirim. Gerçekten çok kalabalık bir siklet ve çoğunluğu çok iyi. Zaten olimpiyaya çıkıyorsanız çok iyisinizdir. Yani çok iyi değilseniz zaten olimpiyaya çıkmanız çok zor. Çıksanız bile hasbelkader
en sonlarda olursunuz ama biliyorsunuz NPC'de öncesinde, yani NPC amatör, amatörde pro kart almanız gerekiyor. O pro kart almak bile bir dert, bir bela. Ondan sonra pro kart aldınız diyelim, puan toplamanız gerekiyor veya Olympia Qualify yarışlarına girip sizin overall olmanız gerekiyor. Yani kendi kategorinizde overall olmanız gerekiyor. Yani şampiyonlar şampiyonu, hem kendi sikletinizde şampiyon olacaksınız, hem o kategorinin bütün şampiyonlarıyla yarışıp şampiyonlar şampiyonu olacaksınız. Ondan sonra eğer o yarış Olympia Qualify ise sizi direkt olarak Olimpiya yarışına götürüyor. Evet, yani Olimpiyaya çıkmak gerçekten bu kadar zor. Şimdi Raymond'ın hikayesi gerçekten çok iyi. Çünkü bir şekilde cezaevinden kendine ne kadar artılar çıkardığını, hayatın ona sillesini vurduktan sonra olayın pozitif tarafından bakıp artıları bulup bir şekilde kendine bunu uygulamasını anlatıyor. Röportajı epey uzundu. Web sayfamdan bulabilirsiniz. Röportajı web sayfama yazdım. Yani yarın büyük ihtimalle yayınlarım diye düşünüyorum. Bununla alakalı bir hikaye geldi aklıma. Köyde bir çukur varmış, bir kuyu varmış. Bu kuyunun içine eşek düşmüş. Eşek düşünce kuyuda kaldığını haber vermek için başlamış anırmaya. Köylüler çok rahatsız olmuşlar. Rahatsız olunca bir tanesi demiş ki eşeğin sesini kesemiyorsak eşeği çıkartamıyoruz da o zaman gömelim. Diri diri gömelim, sesini keselim. Ondan sonra başlamışlar kuyuyu kapatmaya çalışmaya ve eşeğin üzerine toprak atmaya çalışmaya. Eşek durumu fark edince daha da çok çıldırmış, daha da çok bağırmaya başlamış. Kendince bir teknik geliştirmiş. Üzerine toprak geldikçe sirkeleniyormuş ve sirkelendikçe toprak alta düşüyormuş ve eşek her seferinde santim santim yükseliyormuş. Köylüler de eşeği bir şekilde gömebilmek için daha da hızlı toprak atmaya başlamışlar. Eşek aynı teknikte sirkelenmiş ve toprağı alta atmış. Alta attıkça daha da çok yükselmiş ve en sonunda kurtulmuş. Yani şunu demek istiyorum. Eğer hayat size sillesini vurduysa, kötü bir duruma düştüyseniz, birincisi yardım istemekten çekinmeyin. İkincisi de size yardım ettiğini zannettiğiniz kişi yardım etmeyebilir de. Bununla alakalı birçok örnek var. Siz olaydan olumlu tarafını bulmaya çalışın, bir çıkış noktası bulmaya çalışın. Her zaman bir çıkış noktası vardır. Sonuçta ben de 42 yaşındayım. Ben de birçok şey yaşadım. Hayat hiçbir zaman toz pembe olmuyor. Mühim olan çıkış noktasını bulabilmek. Her şey her zaman kötü gitmeyebilir. Evet, bazen iyi olmayabilir, bazen çok kötü olabilir. Ama her zaman kötü gidecek diye bir şey yok. Hayat aynı ekonomi gibidir. Bazen iner, bazen çıkar. Mühim olan olumlu tarafları görebilmek ve buradan kendimize pay çıkartabilmek. Evet arkadaşlar, kafanızı ütülediysem özür dilerim. Özgür kafamızı ütüledin yazarsınız. Kafanızın ütülendiğinizi düşünüyorsanız. Evet arkadaşlar, adet yerini bulsun diye söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen o beğen butonunu kırın. Bana abone değilseniz mutlaka abone olun. Çünkü haftada birçok video atıyorum. Artı sabit canlı yayınlar yapmaya başladım. Canlı yayınlarıma çok keyifli konuklar alıyorum. Normalde de konuştuğum kişileri konuk olarak alıyorum. Böyle yabancı kimseyi konuk olarak almıyorum. O çan şeklindeki şeyi de açarsanız ben video attığım zaman size bildirimlerin gelmesini sağlarsınız ve videolardan haberiniz olur. O zaman arkadaşlar görüşürüz.